Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle gerçekten çok az bir malzemeyle çok pratik bir şekilde harika bir çatlak kurabiye tarifini paylaştım sevgili arkadaşlarım. Eminim bu tarifteki malzemeler birçoğumuzun evinde vardır ve çok pratik bir şekilde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi günlerinizde veya beş çaylarınızda gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şekeri de ilave ettikten sonra bir çırpma teli ile şekerler eriyene kadar böyle yumurtanın rengi birazcık açılana kadar karıştırıyorum. İsterseniz bu işlemi mikseriniz ile de yapabilirsiniz. Çok daha pratik olur. Ve sevgili arkadaşlarım, bu tarifimizde kesinlikle margarin veya tereyağı yani katı yağ kullanmıyoruz. Evet, şöyle güzelce çırpalım. Hatta kontrol edebilirsiniz. Şekerlerin eridiğine emin olun. Bu tarifte çünkü toz şeker kullanıyoruz. Eğer şeker erimezse kurabiyeniz sert olur. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu, 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave ettikten sonra tekrardan şöyle kısacık karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğim. Bu tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım ama her ihtimale karşı unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Böyle yumuşacık, pürüzsüz bir hamurumuz olması gerekiyor. İlk önce malzemelerimi karıştırıyorum. Kaşığım biraz ağırlaştıktan sonra yoğurmaya geçeceğim. Kurabiye hamurlarınız, malzemeler güzelce karışana kadar karıştıralım. Yani yoğuralım. Şöyle elimizle kontrol edelim. Yani kolay şekil alıyorsa, parçalanmıyorsa hamurumuz tamamdır. Ama kesinlikle kurabiye hamurunu gereğinden fazla yoğurmayalım. Kurabiye hamuru çok kolay, hızlı bir şekilde lastikleme yapar ve şekil vermekte zorlanabiliriz. Kakaolu hamur biraz eli zor bırakan bir hamurdur. Hatta böyle çok yoğurma kabına ve elimize çok yapışan bir hamurdur. Bu sizi hiç korkutmasın. Şöyle kısacık yoğurun. Daha sonra elinizi tekrar yıkadıktan sonra çalışmaya devam edebilirsiniz. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre yoğurdum. Daha sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Gerçekten fıstık gibi bir kurabiye hamurumuz oldu. Daha sonra ben üzerini kapatacağım ve bir 5-6 dakika, ne bileyim, bir 5-10 dakika kadar dinlendireceğim. Sevgili arkadaşlarım, kurabiye hazırlarken veya hatta kete poğaça hazırlarken bile hamuru mutlaka dinlendirin ki daha güzel şekiller alabilmeniz için. Yani daha böyle pürüzsüz bir kıvam alabilmeniz için. Evet, ben şöyle 8-10 dakika kadar dinlendirdim. Böylece daha güzel kıvamı kendine geldi. Şöyle elimle, hiç karıştırmanıza gerek yok. Aşağı yukarı ben bir ceviz büyüklüğünde bezeler alacağım. Birazcık daha büyük kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. Ben bütün hamurlarım bitene kadar ilk önce beze yapıyorum. Ben toplamda 20 adet böyle orta boyda kurabiyeler hazırladım. Hamurlarımı beze aldıktan sonra pudra şekerine bulayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştireceğim. Eğer isterseniz teker teker böyle bezeyi aldıktan sonra pudra şekerine bulayıp tepsinize yerleştirebilirsiniz. Açıkçası ben bu şekilde hepsini bezeledikten sonra son işlemi yapıyorum. Çünkü yani ne kadar kurabiye hazırlamak istiyoruz veya tepsimize ne kadar kurabiye alacak. Atıyorum, çok fazla yapmışsak eğer birazcık böyle kurabiyelerinizi büyütebilirsiniz. Yani tepsinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani bence böyle hepsini bezeleyip daha sonra şeklini vermeniz, yani son işlemi daha sonra yapmanız daha mantıklı. Evet, dediğim gibi toplamda 20 adet kurabiye hazırlıyorum. Şöyle eğer birazcık yüzeyinde kuruma olduğunu düşünürseniz tekrardan elinizde böyle bir bez alıyor gibi kısacık bir yuvarlayın. Daha sonra pudra şekerinizi bulayın ve tepsinize yerleştirin. Pudra şekerine böyle birkaç kez üzerine bulayalım, yani birkaç kez üzerinde dolandıralım. Pudra şekeri kurabiyelerin yüzeyinde ne kadar fazla olursa o kadar görüntüsü güzel oluyor ve o kadar lezzetli oluyor.
Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyeceğine, güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok mutlu oluyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken ben de bütün kurabiyelerimi buladım ve tepsime yerleştirdim. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi çok az bir malzeme kullandık ve gerçekten çok pratik bir tarif ve inanın denemeye değer bir tarif. Çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün kurabiyelerim böyle mesafeli olacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştirdim. Ve önceden ısınmış 170 derecelik fırında ben 15 dakika kadar pişirdim sevgili arkadaşlarım. Kurabiyelerimizin yumuşak olması gerekiyor. Yani şöyle çıkardıktan sonra ilk başta kurabiyelerimiz yüzeyi böyle yumuşacık olacak. Olduğunuz gibi kurabiyelerin yüzeyinin çatlaması yeterli. Hatta bu süre 13 dakika da olabilir ama kesinlikle 15 dakikayı geçmesin. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerim hazır. Ben 15 dakika gibi bir sürede pişirdim. Böyle içerisi yumuşak bir hamur kurabiyemiz olacak. Yani içerisi biraz böyle keki anımsatacak ve yüzeyi pudra şekerinin sayesinde yüzeyi birazcık çıtır olması gerekiyor. Ve bu tarifin yanında benim tercihim böyle sıcacık bir çaydır. Dilerseniz soğuk içeceklerle de bu tarifinizi servis yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve birbirinden lezzetli, birbirinden pratik, yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.